yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Bu hafta Efsaneler Kenti Urfa'dayız. Bu kent yoksulların doyduğu Halil İbrahim sofralarıyla ünlü. Sokaklarında biber, haşlanmış bulgur, taze peynir, kebap, ciğer kokan bu kentin en önemli değerlerinden bir tanesi kırmızı biberlerin şahı olan isot. Urfa'da hiçbir yemek isotsuz düşünülemez. Çiğ köfte ise er kişinin kendini kanıtlamaya çalıştığı törensel bir yemek. Urfalı yemek için yaşar. Sofradan kalkarken bile bir sonraki sofrayı düşünür. İşte bu hafta böylesine yemekle iç içe geçmiş kentin sokaklarında lezzet duraklarının peşinde koşturacağız. Keşke kokuları da size iletebilme olanağımız olsaydı. İşte o zaman programdan sonra soluğu hemen Urfa'da almak isterdiniz. Program izleyince bana hak vereceksiniz. Eğer hazırsanız lezzet durakları yolculuğumuz başlıyor. Urfa'ya gelip de lahmacun yemeden dönmek olmaz. Lahmacunun en güzelinde merkezde Gülhan Restoran yapıyor. Gerçekten orada yediğiniz lahmacun uzun süre damaklarınızdan tadı çıkmıyor. Mehmet Bey, nedir bu lahmacunun lezzetinin altındaki ipuçları? Lahmacunun lezzetinin altındaki en önemli özellik lahmacunun içidir. Nasıl hazırlıyorsunuz? Lahmacunun içine soğan, domates, kırmızı biber, Şanlıurfa isot diye tabir ettiğimiz kırmızı biber, maydanoz. Bunları zırh. Bizim lahmacunun içerisindeki en önemli özellik zırh. Niye zırh? Zırh lahmacuna ayrı bir lezzet veriyor. Normalde soğanı makineyle çektiğimiz zaman içerisine giren soğanın suyu bunu acılaştırıyor. Ondan dolayı lahmacunun özelliği kalmıyor. Sonra içerisine kuzu eti dediğimiz kuzu kıyma. onu makinede çekiyoruz. Makinede çekiyoruz, kıyma makinesinde. Daha sonra içerisine salça, bizim ev salçası dediğimiz Urfa'da genellikle ev salçası kullanılır. Ne var bu salçanın özelliği nedir? Bu salçanın özelliği Urfa'daki evlerde yapılan salçalar genellikle ev salçaları. Kendi evlerinde herkes isodunu da domates salçasını da kendisi yapar. Bir özelliği yok. Sadece yazın taze domatesleri kendi evlerinde salça olarak hazırlarlar. Güneş altında. Güneş Güneşte altında. pişiyor. Evet. Süzdükten sonra güneş altında. Zaten bunun tek şeysi güneş. Başka bir şeysi yok. İçerisinde Sizde başka de bir karışım maddesi maşallah yok. Urfa'da da bol miktarda güneş var. Yani bol miktarda güneş var. Artı Urfa'da bunları yapan evler %80, %90. Urfa bu konuda özellikle ön planda yani. Sonra isot. En İsot, önemli evet. malzemelerden bir tanesi de isot. İsot da yine evlerde çıkardığımız ürünlerden birisidir. İsotun lahmacundaki yeri ayrıdır. İsot özellikle acı olmalı ki lahmacundan tad alalım. İnsanın ağzı burnu yanmıyor mu? Fazla bizimkini yanmıyor ama yine de fazla acı olmaması lazım lahmacunda. Oranını tutturmak lazım. Gelelim şimdi hamuruna. Lahmacunun hamuru yani içi her ne kadar önemliyse hamuru da önemlidir. Hamuru kağıt gibi olmalı ki lahmacun yani iç haram olmasın derler ya. O da içle özdeşleşmesi lazım ki hamur ince kağıt gibi olması lazım. Üstüne bol mu malzeme koyuyorsun? Yani yeterince fazla değil. Bizim özellikle Urfa'da eksik olmayacak. Hamurun üzerine tamamen örtecek şekilde lahmacun üzerine serilir. Bir de bunun pişmesi var. Fırının özelliği bizim Urfa'da kullandığımız fırınların %90'ı odun fırını. Çünkü odun fırını lahmacunda çok önemlidir. Yani bir elektrik fırını kadar değil. Ondan dolayı odun fırında bir de lahmacun en önemli özelliği sıcak yenilmesi. Üzerinden zaman geçerse veya daha sonra yenirse aynı özelliği bulamayabiliriz. Yani en önemli 3 unsur var. Birisi içinin zırhla hazırlanması, ikincisi hamurunun kağıt gibi olması, üçüncüsü de sıcak yenilmesi.
Lahmacun denince bence akan sular durur. Hele böylesini lezzetlisini yersem ne diyeceğimi şaşırıyorum. Urfa Çarşısı'nın içindeki ünlü Gümrükhan'ın avlusunda asırlık ulu çınarların gölgesinde çayımı yudumluyorum. Etrafımda masada oturanlar kimi satranç oynuyor, kimi domino oynuyor, kimi siyasi münakaşa ediyor, kimi hayat pahalılığından yakınıyor. Yani günü geçirmeye çalışıyorlar. Urfa denince akla hemen ciğer kebabı gelir. Ciğer kebabı da denince Şehitlik Mahallesi'ndeki Sevgi Ciğer Salonu ve Mehmet Usta gelir. Mehmet Usta, ne ciğeri kullanıyorsun? Evet abi, kullandığımız ciğer kuzu ciğeri. Kuzu ciğerin olmasının sebebinin ciğerin daha lezzetli olması. Küçükbaş hayvanlarının olduğunu Daha yumuşak oluyor Evet, daha galiba. yumuşak, daha gevrek ve insanlar ağız tadıyla bunu en güzel bir şekilde yiyorlar yani. Dana kullanmıyorsun. Yok efendim, daha kullanmıyoruz. Peki kuzu olmadığı zaman o kuzu olmayan mevsimde ne Yani yapıyorsun? bizim kuzu olmayan mevsimde koyun ciğeri kullanıyoruz. Koyun ciğeri Koyun, kullanıyorsun. evet. Yani nispeten koyun biraz danadan daha yumuşak, daha gevrek. Peki Urfalılar niye kahvaltıda ciğer yerler? Urfa'da özgeçmişimize bağlı, geçmişte yani çok eskilere dayalı, gelenek halinde yani yöresel yemek kebap olarak bu insanlar sabah kahvaltıdan yani öğlen de yiyorlar, akşam da ciğere yemekten doymuyorlar insanlar. Her daim ciğer yeniyor. Evet. Ama Evet. sabah ağırlıkta değil mi? Yani ağırlık sabahta, sabah kahvaltıyı her yerde olduğu gibi değişik kahvaltı türleri olduğu gibi Urfa'da da yani insanlar bizim kahvaltıyı ciğerle tercih ediyorlar. Ocağı kaçta yakıyorsunuz sabah? Sabah saat 7'de ocağı yakıyoruz. İlk müşteri İlk müşteri tabii ki yani hemen gözünü bazen insanlar güne yatakta bile açtığı zaman Ciğer. yani hemen ciğer aklına geliyor. rüyasında ciğer Yani görür. rüyasında bile hatta günün birinde bir tane bir müşterim vardı. Müşterim gece yatağında uyurken ciğeri sayıklayıp sabahın olmasını zor etmişti yani. Sabahleyin erkenden hemen gözünü açar açmaz Sevgi Ciğer Salonu'ndan koşa koşa geldi bize. Peki bunun böyle durmadan çeviriyorsun. Kavrulmaması mı lazım? Evet, bunun çevirmemin sebebi de ateşin gül olduğundan, ciğerde ateşe fazla dayanamaz. Yani yanmaması için, daha yumuşak kalabilmesi için bu şekilde onun için durmadan çeviriyoruz ateşin üzerinde. Biber, isot tabii. Isotsuz Tabii, olmuyor. ocağa atarken beraber ciğerine bizim Urfa'daki o isot dediğimiz üründen üstüne biraz atıyoruz. Tadını daha güzelleştirmesi için, daha lezzet verebilmesi için. Peki kuyruk yağı da takıyorsunuz galiba. Tabii kuyruk yağı da ciğerin aslında lezzetini veren Kuyruk yağı. yani, kuyruk yağı. Hem de yumuşatıyor biraz. Tabii o yumuşatıyor, verildiği zaman. artı daha güzel yapıyor yani. Peki bu yenirken lavaşa neler koymak lazım baharat olarak? Şimdi ciğerin çok eskilere dayanık şeyini konuşursak, ciğerin özü kuru biber, kuru isot dediğimiz Urfa'da yapılan isot ve soğanla yenirdi. Bir de sizin ayranınız meşhur. Kaşıkla içiliyor köpük. Evet, o ayranımızı kendimiz yapıyoruz yani. Özel makine mi yaptırdık bunun için?
O makinede müşteriye en iyi şekilde, en güzel bir şekilde yani sunuyoruz bu şekilde. Mehmet Usta senin işin zor. Dışarısı çok sıcak. Evet. İçerisi de daha sıcak. Evet. Nasıl dayanıyorsun bu sıcağa? Ne yapalım mesleğimiz gereğince yani Urfa'nın iklim şartlarına göre yani alışmışsın artık buraya. Hadi eline sağlık Mehmet Usta. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Çok sağ olun. Sağ ol. Urfalılar ağzının tadını biliyor. Mehmet Usta'nın ciğer kebabı öylesine lezzetli ki günün her dakikasında yiyebilirim. Lezzet durakları hep büyük lokantalardan oluşacak değil ya. Bazen ara sokaklardaki küçük dükkanlarda, lokantalarda lezzetli yemekler sunuyor. Örneğin Emniyet Caddesi'ndeki ev sofrası bunlardan bir tanesi. Ev sofrasında Urfa'nın ünlü yemeklerini, tencere yemeklerini, tatlılarını bulma olanağınız var. Halil Usta, bana önce şu meşhur sizin patlıcanlı tepsi kebabınızdan nasıl yaptığından başlar mısın lütfen? Patlıcan mevsimi başladığı zaman bunları biz tepsiye atıp Nasıl pişiriyoruz. kesiyorsun patlıcanı? Soyuyor musun, soymuyor Hayır musun? hayır. Yaklaşık işte patlıcanları 3 santim aralıklarla kesiyoruz. Arasına bir et, bir patlıcan olmak kaydıyla tek tek tepsilere Peki diziyoruz. kıyma ne kıyması bu? Kıymamız kuzu kıyması. Kuzu etinden. Yağlı mı? Hafif yağlı, çok yağlı değil. Peki içine bir şey katıyor musun? Hayır, Yok. az bir şey tuz. Tuz. Evet. Sadece evet patlıcan kıyma yaptın, toplar yaptın. Bir patlıcan, bir et, bir patlıcan, bir et olmak kaydıyla bunları tepsiye düzüyoruz. Ve en sonda tepsinin üzerine hafiften sade yağ, bizim köy yağı dediğimiz sade yağ. O sade yağdan da üzerine hafiften böyle patlıcanların üstünü gezdiriyoruz. Amaç hem patlıcan yumuşak olsun hem etler yanmaz. Yanmasın. Evet. Hem de lezzetli olsun. Lezzet tabii. Lezzet biliyorsun yağdan kaynaklanıyor. Tabii. Ne kadar yağlı olursa o kadar Evet, lezzetli olur. evet. Biberleri de koyuyorsun. Biberleri de közlenmiş şekilde fırına atıyoruz şişe saklayıp. Sonra nereye? Sonra bizim mahalli fırınlarımız var. Taş fırınlar. Tırnaklı pide, açık pide, lahmacun. Ondan sonra şöyle tepsiler yapıyoruz. Kimi tepsi kebabı yapıyor. Çeşit çeşit tepsi var yani. Peki gelelim şılla. Bu da sizin Urfa'nızın milli tatlısı. Evet. Şimdi bizim bu şıllık tatlımıza koyduğumuz malzeme un, süt, yumurta. Çayı krep halinde yapıyoruz. Suda koyuyorsun galiba. Evet, suda koyuyoruz. Onu güzel bir çırpma teliyle karıştırıp elekten süzüyoruz. Arasındaki o top top unlar olur ya vesaire onları güzel bir elekten geçiriyoruz. Ondan sonra işte teflon tavayı Kızdırıyorsun iyice. kızgın tavaya sökme kaydıyla o krep dediğimiz bulamacı tavanın yanına koyuyoruz.
Ocak kıvamına geldikten sonra kıvamına gelmezse olmaz. Olmaz. Evet. Şimdi kıvamına gelmediyse yapışma yapar. Onu çeviremez. Kaç hamur kullanıyorsun? Krep Sen hamur. buna yaklaşık 5 tane hamur kullanıyoruz. Tepsinin içine Evet. diziyorsun. Bir tepsiye, bu gördüğün tepsiye 5 tane hamur kullanıyoruz. Ne koyuyorsun araya? Şimdi 2 hamur koyuyorum. Ondan sonra bir kat ceviz. O bir kat cevizi de koymamızın sebebi o bir kat ceviz de bir kat görevi görüyor. Ha. Yani aslında 6 kat da. Evet, 5'i krep, bir katı da Bir ceviz. kat da ceviz, 6 Peki katı diyor. sizin memleketin her tarafında fıstık ağacı var. Niye fıstık kullanmıyorsunuz da ceviz kullanıyorsunuz? Şimdi bu ceviz bizim atalarımızdan gelme bu tatlının özelliği budur. Cevizle yapıyorlar. Evet, cevizli. Bozmak istemiyorsunuz yani. Damak lezzetini bozduğun zaman yakalayamazsın. Cevizi koyduk, 3 kat da üstüne bıraktıktan sonra keskin bir bıçakla ya da bir keskiyle, ispartulayla yani neyle kesebiliyorsan. Yalnız bunun özelliği bir de dilmileri kesik olacak. Hafif yapışma olduysa kesilmediyse bunun özelliği olmaz. Yani şıllık tatlısında özellik kesilmesidir. Yaptın, Üstüne hafif böyle yedire sade yağ. Bizim köy yağı dediğimiz sade yağı. Koyun yağı. Böyle yedire o yağı yediririz. Bir tencerede ısıtmış olduğumuz şerbeti üstüne hafiften böyle Sıcak şerbet. Çay suyu nasıl kaynar? O şekilde kaynadısa üstüne böyle gezdirerekten yedire böyle bir 2 dakika 3 dakika bekledikten sonra üstüne hafif fıstık, arzu ederseniz ceviz, kaymak konmaz mı buna ya? kaymak da koyan oluyor. O da farklı bir lezzet. Biz amacımız damak lezzetini kaybetmemez. Esas şıllık bu mu? Esas şıllık budur. Yani Evet. kaymak koydun mu Kaymak da koyan oluyor. O sen kendi arzuna bakılır. biraz Kaymak daha da besleyici koyar. oluyor. Tabii. Daha ağır oluyor. Tabii. Peki Ali Usta çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Eline ederim. sağlık. Buralara kadar geldiniz. Sağ ol. Şeref verdiniz. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Önden patlıcanlı tepsi kebabı, arkasından şıllık tatlısı muhteşem bir ziyafet oldu. Bu programı Harran'da noktalıyoruz. Tahmin edersiniz ki bunca lezzeti bir programa sığdıramadık. Damak çatlatan görüntüler haftaya kaldı. Aman lütfen not alın. Yoksa sonra unutursunuz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yolüstü lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.